Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 25. videosundayız. Bu videoda pivot table ile ilgili özelliklerden bahsetmeye devam ediyor olacağız. Bildiğiniz gibi pivot tablonun oluşturulması ve aslında genel özellikleri ve temel özellikleri ile ilgili bir videomuz vardı ve sonrasında da belli başlı optionlardan bahsetmiştik. Bu videoda bahsedeceğimiz şey alan ayarları. Dolayısıyla hemen bir tablo oluşturmak istiyorum, özet tablo. Videoyu ilk defa açanlar için şöyle bir verimiz vardı. Tabii ki seri olarak izleyenler bilecektir ki aynı veriden devam ediyorum. Ama ilk defa açanlar için bir kategorilerimiz, saç ürünlerine ait belli ürün isimlerimiz, hangi tarihte ve o tarihe bağlı hangi ayda hangi satış sorumlusunu sattığı, kaç adet sattığı, birim fiyatı ve yanında da birim fiyat ve adetlerin çarpımı olacak şekilde toplam miktarımız yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben hemen CTRL A'ya basıp tüm verimi seçip ekle sekmesindeki pivot table'a tıklayarak yeni bir sayfada bir özet tablo oluşturacağım arkadaşlar. OK'ye basıyorum. Hemen alan ayarlarımı yapmak istiyorum. Yine kategorilerimiz satırlarda ve altında da ürünlerimiz olsun istiyorum. Ve bir yanında da bu sefer sütunlara ve filtre kısmına bir şey yerleştirmeyeceğim. Bir yanına sadece değerlerle ilgili bir şeyler ekleyeceğim. Bu sefer toplam tutar değil de adeti ekleyeceğim. Ve sadece bir tane değil birden fazla adet sütun olsun istiyorum. Çünkü bunlarla ilgili belli başlı matematiksel işlemler yapacağız arkadaşlar. Bakın 3 tane adet sütun ekliyorum ve altına da aynı şekilde yine 3 tane toplam tutar sütunu ekliyorum. Arkadaşlar sözel yani metinsel ifadelerde yani satırlara, sütunlara ve filtreye koyduğumuz ifadelerde aynı değeri birden fazla ekleyemeyebiliriz. Ama değerlere yani sayısal değerlere aynı veriyi, aynı sütun değerini birden fazla kez ekliyor olabiliriz. Bunu da şu anda aslında söylemiş olalım yeri gelmişken. Şimdi arkadaşlar alanla ilgili yapacaklarım bu kadar. Bu şekilde tasarlayacağım. Böyle olsun istiyorum tablomu ve kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bir önceki videomuzda options dediğimiz belli başlı tablonun, özet tablomuzun görüntüsü nasıl görünmesiyle ilgili aslında özelliklerden bahsetmiştik. Bu videoda bahsedeceğimiz şey şu alan ayarları ve şuradaki belli başlı seçenekler arkadaşlar. Öncelikle herhangi bir yere tıkladığımda şurada active field yani aktif alan dediğimiz yerin isminin bakın değiştiğini görebilirsiniz. Bakın buraya tıkladığımda kategori yazıyor. Çünkü bu kategoride sütunun olduğu veriye tıklıyorum. Bir alta geldiğimde ürün, product'ın olduğu kısım açılıyor. Buraya geldiğimde adet yazıyor. Total kısmına geldiğimde de total. Yani nereye tıklarsam ben tabloda aynı şekilde başlık değil tabii ki. Verinin içine tıklarsam da aynı şey geçerli. Bakın adetlere geldiğimde veride burada adet yer alıyor. Yani burada ben aktif mouse'umla tıkladığım alanın ismini görüyorum arkadaşlar. Bu ne işimize yarayacak? Şimdi hemen gösteriyorum. Bir yanındaki alan ayarları dediğimiz kısma yarayacak. Tabii ki burada söylemeliyim ki ben tablomun ismini buradan değiştirebileceğim gibi aktif alanın ismini de buradan değiştiriyor olabilirim arkadaşlar. Field Settings'e geliyorum hemen. Ve bu alan ismi değiştirme kısmı burada da geçerli arkadaşlar. Şuraya basarak da bu tıkladığım alanın ismini ben değiştirebilirim. Bakın şöyle bu pencereyi incelemeden önce şurada iki tane sekme açıldı. Summarize by ve Show Data as diye yani şu şekilde özetle ve veriyi bu şekilde göster diye iki tane sekmemiz var. Bunları inceleyeceğiz ama incelemeden önce en altta Number diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu ne demek? Number'a tıklıyorum hemen. Bakın benim normal hücre formatları pencerem açılıyor arkadaşlar. Burada ne yapabilirim? Tabii ki ben mevcut tıkladığım alandaki verimin nasıl görünmesini istiyorsam buradan istediğim şekilde ayarlayabilirim arkadaşlar. Bunu sadece buradan mı yapabilirim? Hayır tabii ki arkadaşlar. Ben normalde nasıl yapıyordum? Alanı seçiyordum. Hangi verimin neyini değiştirmek istiyorsam giriş sekmesine gelip buradan veri türünü değiştirebiliyordum. Bunu aynı şekilde buradan da yapabiliriz. Alan ayarlarına gidip tek tek de yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Tabii böyle alanı seçip buradan yapmak çok daha kolay. Şu total miktarlar para birimi olduğu için bunları ben para birimi olarak değiştirmek istiyorum. Ama dediğimiz gibi Pivot Table Analyze kısmına gidip Field Settings deyip buradan da ben aslında Currency'yi seçiyor olabilirdim arkadaşlar. Ve gelelim Summarize By yani özet kısmına. Adet kısmına gelmek istiyorum bunun için. Arkadaşlar bu şekilde özetle kısmında bakın sum dediğimiz toplam, count dediğimiz say, average dediğimiz ortalama, maksimum, minimum, standart sapma gibi belli başlı burada değerler var arkadaşlar. Şimdi biz bir pivot table, bir özet tablo oluşturduğumuzda Excel bize daima her zaman oluşturduğumuz sayısal değerlerin toplamı yer alacak şekilde bu sayısal değerleri verir. Farkındaysanız bütün sütun başlıkları sum of adet yani adetlerin toplamı ya da sum of total, totallerin toplamı şeklinde. Yani normalde sıfırdan bir tablo oluşturduğumuzdaki zaten ben hiçbir şey değiştirmeden de ilk başta sum yani toplam seçeneği seçiliydi burada. Ama ben bunu bu alan ayarlarından değiştirebilirim arkadaşlar. Mesela ben bu verimi analiz ederken sol tarafta isteyebilirim ki evet adet değerleri tablom verimdeki aynı adet değerleri burada gözüksün. Ama bir yanında da ben bunun ortalama değerlerini görmek istiyor olabilirim ya da kaç adet satış olduğunu görmek istiyor olabilirim. Mesela ortalamayı seçiyorum arkadaşlar. Okey basıyorum. Bakın ne oldu? Benim adetlerin her bir kategori ve ürün için ortalama değerlerini burada görmüş oldum arkadaşlar. Aynı şekilde ben ne yapabilirim buradan?
Dediğimiz gibi mesela standart sapmasını da seçebilirim. Ben bir analiz yapıyorum ve standart sapmayı kullanmak istiyorum. Benim verime gidip tek tek standart sapmayı hazırlayıp sonra gelip tablo oluşturmama gerek yok yani. Hemen OK'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Standart sapmayı oluşturdu. Tabii ben bu virgülden sonraki değerlerin gözükmesini 2 tane gözüksün istiyorum. Çok güzel gözükmedi. Böyle kalsın. Ve arkadaşlar bir yanında da diyelim ki ben adetleri bu şekilde standart sapma ve ortalama şeklinde sıraladım. Ben bu şekilde görmek istiyorum diyelim. Dediğimiz gibi orada birçok seçenek var. Sayma gibi, farklı matematiksel işlemler gibi, maksimum, minimum gibi belli başlı değerler var. Bunları da kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Ve bir yanına geldiğimizde ise yani verileri bu şekilde göster dediğimiz kısma geldiğimizde ise arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Böyle bir pencere görüyoruz. Ve bu pencerede de bakın aşağıda alan ve item olarak 2 tane şey var ve seçili değil. Çünkü şu üstteki kısımda no calculation yani hesaplama yok seçili. Bakın buraya tıkladığımda arkadaşlar bana belli başlı seçenekler sunuyor Excel. Mesela ne sunuyor? Şundan farklı diyor. Yüzde olarak bundan farkı diyor. Satırların yüzde olarak toplamı, sütunların yüzde olarak toplamı ya da genel toplamın yüzde toplamı, indeks, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralama gibi belli başlı bize seçenekler sunuyor arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela difference from diyelim. Bakın arkadaşlar difference from'u tıkladığımda aşağıda benim sütun isimlerim burada yer aldı ve en altında da bakın onun bir yanında da o sütun isimlerine bağlı olarak ürün isimleri yer aldı arkadaşlar. Mesela kategoriye tıkladığımda cam şişe, kutu, ürüne tıkladığımda jöle, saç köpüğü neyse verimde ne varsa artık onları görüyorum arkadaşlar. Yani ben buradan şunu hesaplayabilirim. Cam şişenin diğer kategorilerden farklı olarak kaç TL tutarında farkı olduğunu, satış tutarında farkı olduğunu görüntüleyebilirim. Bakın OK'ye tıklıyorum arkadaşlar. Şu an farkındaysanız şu sütundayım ve bu sütunda işlem yapıyorum. OK'ye tıklıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Ben kategoride işlem yaptım değil mi? Cam şişenin kendisiyle farkı 0 olacağı için burada bir veri göstermedi. Ama kutuda bakın 263.900 olarak bir fark gösterdi. Yani cam şişeden 263.900 TL farkı varmış satış miktarının. Aynı şekilde plastik ürünlerinden de eksi 242.400 farkı varmış. Yani buradan direkt ben tek tek işlem yapmadan matematiksel olarak buradan direkt bu farkı bir tıkla görüntüleyebilirim arkadaşlar. Yine tıklıyorum buraya. Başka ne yapabilirim ben burada? Bakın yüzde olarak belli başlı şeyler var. Bunu da diğer sütunda yapalım. Geliyorum buraya arkadaşlar yine. Ne var burada? Yüzde olarak mesela toplam tutarın diğer satırdaki tutarların yüzde olarak yüzde kaçı toplam tutardan? OK'ye tıklıyorum arkadaşlar. Bakın en alttaki grand total dediğimiz toplam miktar %100 oldu. Diğerleri de yüzde olarak bu toplam miktarın yüzde kaçında satış olduğunu gösteriyor. Yani plastik şişe mesela direkt ben görebiliyorum. %44 en yüksek ürünler plastik şişede satılmış. Ve onun içinde de baktığımda şampuanda en çok satış oluyormuş. Bir sonra kutu bunu gösteriyor. Yani ben bunları normal tabii ki satış tutarından görüntüleyebilirdim ama yüzde olarak daha net bir değer verdiği için ve direkt birinciyi, ikinciyi görebildiğim için çok daha güzel bir aslında görüntü oldu. Ve ben aslında tabii ki bunu bu şekilde yapalım gibi değil de aslında ben buna ihtiyaç duyuyorsam bunu tek tek hesaplamayla uğraşmadan buradan yapabildiğimi biliyor olmalıyım arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi burada birçok seçenek var. Ne yapmak istiyorsak buradan bunları yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi pivot tablonun yine çok güzel özelliklerinden biridir. Bizi birçok matematiksel işlem yapmaktan daha uzun işlemlerden hızlıca kurtarır ve bir tıkla çok büyük verilerle hızlıca işlem yapmamızı sağlayabilir diyoruz arkadaşlar. Ve bu field settings yani alan ayarları kısmına başka ben nereden gidebilirim arkadaşlar? Bakın sağ tıklayıp istediğim yani hangi alanın sütunun ayarlarını yapmak istiyorsam o alana gelip sağ tıklayıp value field settings yani bu değerin alan ayarları kısmına gelip aynı pencereye gidiyor olabilirim arkadaşlar. Buradan dediğimiz gibi veri türünü değiştirebilirim. Standart sapma toplam neyse onu değiştirebilirim. Demin yaptığımız bu aynı pencereye gelip tüm işlemleri yine buradan da yapıyor olabilirim arkadaşlar. Şimdilik çıkış yapıyorum. Çünkü bir yanında da bir kısım var arkadaşlar. Şurada expand ve collapse dediğimiz aslında artı ve eksi işareti var yanında. Aslında buradan da anlayacağınız gibi arkadaşlar bu şu işe yarıyor. Bildiğiniz gibi ben satırlarda alt alta kategorileri bir altına da ürünleri gelecek şekilde yerleştirdim. Ve buradaki başındaki eksi ve artıya basarak ben bunu kapatabilir ya da açabilirdim. Buradaki işaret ise arkadaşlar bunların hepsini tek tek uğraşmadan aynı anda hepsini kapatmama ve hepsini açmama yarıyor arkadaşlar. Aslında bir kısa yol gibi de düşünebilirsiniz. Ben bu tabii ki bunların görüntüsünün olmamasını da isteyebilirdim. Şu butonlara basıp buradan bunları kaldırıyor da olabilirdim bildiğiniz gibi. Ve aynı şekilde bir altında da yeri gelmişken aslında yine bahsetmek istiyorum. Field headers dediğimiz başlıkları yani satır ve sütunların başlıkları ve oradaki filtreleri kaldırmak için de buna tıklamam gerekiyordu. Bakın bastığımda o başlığın ismi gitti. Dolayısıyla filtre butonu da gitti. Bir daha tıklarsam da tekrar geri gelmiş oluyor. Ve alan listesinde aynı şekilde buradan açıp kapatabiliyordum arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunu bir kısa yol olarak düşünebiliriz. Ve arkadaşlar bir yanında da Group Selection
diye bir seçenek var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi grup selection dediğimiz şey aslında bir gruplama yapmamıza yarayacak. Neden bir gruplama yapabiliriz? Mesela cam şişe, kutu, plastik palet, plastik şişe, teneke şişe değil mi? Ben burada mesela şişeleri belli bir gruba ve paketleri diğer üçünü de ayrı bir gruba almak isteyebilirim. Yani genel olarak şişeler için de ayrı bir analiz yapmak isteyebilirim. Bu diğerleri için de ayrı bir analiz yapmak isteyebilirim. Ve bu analizleri tek tek verimde, tüm verilerde değiştirerek yeni bir kategori oluşturmak yerine buradan da gruplayabilirim. Nasıl gruplayabilirim? İstediğim alanı arkadaşlar bayağı mouse'la böyle seçerim ve group selection deyip buna tıklarım arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Benim bu seçtiğim alandaki cam şişe, kutu ve plastik paket isimli 3 tane kategoriyi yeni bir grupta gruplandırdı. Buraya da grup 1 ismini verdi ve buradan tabii ki bu grubun neyse ismini değiştirebiliriz. Kategori yazabiliriz, başka bir şey yazabiliriz. Ve bu 3 tanesinin toplamında ayrı bir sütunda bana verdi arkadaşlar. Aynı şekilde ben plastikleri de böyle seçip yine yeni bir grup yapabilirim arkadaşlar. Bakın bunlara da ayrı bir grup verdi. Bakın şunu görebiliyorum aslında buradan. 2 gruba ayırdığımda plastikler ve diğerleri diye plastik olan ürünlerin bizim %57'sini satışlarımızın oluşturduğunu, diğerlerinin de %42'sini oluşturduğunu görüyor olabilirim arkadaşlar. Aslında yine büyük bir, önemli bir kısa yol olarak düşünebiliriz. Ve ben bu grubu bozmak istersem de aynı şekilde buraya gelip ungroup diyebilirim arkadaşlar. Tekrar eski haline çevirebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar aslında bu tabi grup kısmına aynı şekilde sağ tıklayıp da grup diyerek ya da ungroup diyerek aynı yere bunları yine aynı şekilde yapabilirim. Ve bu dediğimiz gibi şu artı eksi işaretlerini açıp kapatma kısmında buradan yine sağ tıklayarak yapıyor olabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bu kısımda alan ayarları ile ilgili anlatacaklarımız pivot table'da şu anlık bu kadar. Bir sonraki videoda slicer yani bir pivot tabloya nasıl bir dilimleyici ekleriz, dilimleyici ayarlarını nasıl yaparız, yani şu kısımdan sırasıyla bahsediyor olacağız. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.